Ruhun yoluna hoş geldiniz. Evrenin sırları, gölgelerde kalmış hakikatler ve unutulmuş bilgiler. Kurgunun ardındaki gerçeklere yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Bugün belki de adını daha önce duymadığınız ama hikayesiyle sizi koltuğunuza bağlayacak bir isimden bahsedeceğiz. Ingo Swann. Kendisi bazı çevrelerce uzaktan gözlemin babası olarak anılan, CIA'nın gizli projelerinde yer almış bir medyum, sanatçı ve yazar. Peki kimdi Ingo Swann ve onun olağanüstü iddiaları ne kadar gerçekti? Hazırsanız gölgedeki hakikatlere doğru yola çıkıyoruz. Ingo Douglas Swann, 2013 yılında 80 yaşında hayatını kaybetti. Oldukça sıra dışı bir hayat yaşadı. Kendi tabiriyle bazen değişmiş bilinç durumları yaşayan bir bilinç araştırmacısıydı. O sadece test edilmek isteyen biri değildi. İyi tasarlanmış deneylerde iyi araştırmacılarla çalışmayı tercih ettiğini belirtiyordu. Swann'ın en bilinen iddiası, ruhunun bedeninden ayrılarak uzaktaki yerleri ve nesneleri psişik olarak görebilme yeteneğiydi. Bu yeteneği tanımlamak için remote viewing, uzaktan gözlem terimini de kendisi ortaya atmıştı. Daha 2 yaşındayken geçirdiği bir bademcik ameliyatı sırasında narkoz verildikten sonra beden dışı bir deneyim yaşadığını ve kendi ameliyatını izlediğini anlatıyordu. Ayrıca psişik olarak nesnelerden yayıldığını gördüğü auraları çizen bir sanatçıydı. Hayvanlar ve bitkilerle telepatik olarak iletişim kurabildiğini söylüyordu. Ingo Swann'ın hayatındaki en çarpıcı dönemlerden biri, Amerika hükümetiyle olan çalışmalarıydı. Kendisi, Russell Targ ve Harold Puthoff ile birlikte uzakgörü çalışmalarını ve özellikle CIA destekli Stargate projesini geliştirmesiyle tanınıyordu. CIA'in Swann'ı uzaktan görü yetenekleri için kullandığı, belgelerle de doğrulanmış bir gerçektir. 2006 yılında CIA'in Stargate projesiyle ilgili belgeleri yayınlamasıyla Swann'ın programda yer aldığı kesinleşti. Bu belgeler, onun yıllarca süren gizli devlet deneylerinin bir parçası olduğunu göstermektedir. Stargate programı, istihbarat birimlerinin operasyonel faaliyetlerini desteklemek amacıyla uzakgörü yeteneği olan kişilerin hizmetlerini kullanmıştı. 1970'lerde Amerika ve Sovyet Rusya arasında bir psişik silahlanma yarışı vardı. Ve her iki tarafta bu yeteneklere sahip kişilerle çalışıyordu. Swann, Stanford Araştırma Enstitüsü ile çalıştı. Enstitü uzun yıllardır bu gibi çalışmaları yapıyordu, ancak Ingo Swann'da olağanüstü bir başarı potansiyeli gördüler. Swann'ın Stanford ile yaptığı en dikkat çekici deneylerden biri 1973 yılında gerçekleşti. Kendisinden bilincini Jüpiter gezegenine yansıtması istendi. Başlangıçta doğrulanamayan yerleri uzaktan gözlemleme konusunda tereddütlüydü. Çünkü ününü önemsiyordu. Ancak araştırmacılar NASA'nın Jüpiter'e yönelmiş sondaları olduğunu söyleyince kabul etti. Ve sonuçlar şaşırtıcıydı. Swann'ın Jüpiter hakkındaki pek çok gözlemi, gezegenin hidrojen örtüsü, dönen fırtınalar, yüksek kızılötesi okumalar, bulutların renkleri, atmosferdeki buz kristalleri, Pioneer sondaları tarafından daha sonra doğrulandı. Ama en dikkat çekici olanı şuydu. Swann, Jüpiter'in etrafında bir halka gördüğünü söyledi. Bu halka, Satürn'ün halkasından daha küçük ve gezegene daha yakındı. Toz ve küçük asteroitlerden oluşuyordu. Bu, o dönemde dünyadan görülemeyen veya var olduğu varsayılamayan bir şeydi. Pioneer sondaları bu halkayı görmedi. Ancak Voyager 1, 6 yıl sonra Jüpiter'in yanından geçerken bu halkanın varlığını doğruladı
ve New Horizons adlı uzay aracı 2007 yılında fotoğrafladı. Bu, Swan'ın yeteneği için gerçekten ilgi çekici bir kanıt olarak görülüyor ve diğer gözlemlerinin doğruluğu açısından da güçlü bir argüman sunuyor. Swan'ın hikayesinin belki de en fantastik kısmı, adı bilinmeyen bir derin siyah ajansla olan deneyimleridir. Bu ajansın görevinin UFO'lar ve aydaki dünya dışı varlıklar olduğu anlaşılıyordu. Kağıt üzerinde bu kurum yoktu ve toplantılar Washington DC yakınlarındaki gizli bir yeraltı tesisinde yapılıyordu. Swan'ı bu ajansa alışılmadık bir şekilde almışlardı. Gece, geç saatte gelen bir telefon, gizli bir buluşma, gözleri bağlı bir helikopter yolculuğu ve tesiste Mr. Axel Roth adında biriyle tanışma. Katılımı karşılığında günlük $1000 nakit para teklif edilmişti ki, bu günümüz parasıyla yaklaşık $6000 yapıyor. Şartlar arasında uzun yıllar sürecek bir gizlilik anlaşması ve başlangıçta tesis içinde gözetim altında yaşama da vardı. İşte tam bu noktada Swan'ın Ay ile ilgili iddiaları devreye giriyor. Hem bu gizemli ajansla olan deneyimlerinde hem de CIA'in kendi uzaktan gözlem çalışmalarında Ay hedeflenmişti. Swan, Ay'ın karanlık yüzünü uzaktan gözlemlemesi için görevlendirildiğini iddia etti. Penetration adlı otobiyografisinde Ay'ın gizli tarafında bir uzaylı üssünü uzaktan gözlemlediğini anlattı. Burada akıllı, medeni yaşam belirtileri, binalar ve hatta çalışanlar gördüğünü tarif ediyordu. İlginç bir şekilde CIA'in Ay'ı hedef alan diğer uzaktan gözlemcilerinin raporları da Swan'ınkine olağanüstü derecede benziyordu. Ancak bu detayların gerçekliği tartışılmaktadır. ABD hükümeti, Ay'daki detayların doğrulanmasına izin vermemekte, astronotların ilginç gözlemleri sinyal paraziti olarak geçiştirilmekte, potansiyel yapılar bulanık fotoğraflarla kaya oluşumu denilerek önemsizleştirilmektedir. NASA'nın Ay'ın uzak tarafının fotoğrafları konusunda çok cimri olduğu da belirtilir. Swan'ın derin siyah ajansla yaşadığı tek deneyim Ay görevi değildi. Axel Rod'un talimatıyla bir UFO'yu gözlemlemek için kuzeyde bilinmeyen bir yere, tahminen Alaska'ya götürüldü. Burada Axel Rod ve 2 korumasıyla birlikte gizlenerek bir gölden su alan ve çevredeki hayvanları etkisiz hale getiren sessiz, titreşen, üçgen şeklinde bir UFO'yu gözlemledi. Swan, UFO'dan çıkan ışınların ağaçları tahrip ettiğini ve hayvanları öldürdüğünü anlatıyordu. Bu deneyim sırasında grup fark edildi ve UFO tarafından bir tür saldırıya uğradı. Swan hafif yaralandı. Aylar sonra bir süpermarkette karşılaştığı ve görür görmez kendisine doğru akan bir tür elektrik akımı hissettiren kadının insan olmadığını, dünya dışı bir varlık olduğunu düşündü. UFO görevindeki ekipte bulunan 2 ajanı da markette görünce paniğe kapılıp dükkandan kaçtı. Sonrasında gelen bir telefonla New York'a çağrıldı ve Axel Rod tarafından kadınla ilgili sorgulandı. Axel Rod'un kadının çok tehlikeli olduğunu ve ondan uzak durması gerektiğini söylemesiyle gizem daha da arttı. Swan, bu deneyimlerden sonra dünya dışı varlıkların insan görünümlü bedenlerde çoğunun bioandroid olarak dünyada yaşadığına ve onları fark edebildikleri için tek düşmanlarının medyumlar olduğuna kanaat getirdi. Ingo Swan'ın CIA ile çalıştığı belgelerle sabit olsa da hikayelerinin tamamının gerçekliği tartışılmaktadır. Özellikle süpermarketteki kadın ve UFO karşılaşması gibi daha fantastik iddiaları bazı kaynaklarda inanması güç olarak değerlendirilmektedir. Süpermarketteki kadının o dönemdeki psişik silahlanma yarışı bağlamında bir Sovyet ajanı olabileceği gibi yorumlar da getirilmiştir. UFO hikayesi de UFO'nun bulunduğu yerin
önceden bilinmesiyle tahrip olan bitki ve hayvanlar gibi detaylar takip edilmediğinden dolayı şüpheli bulunuyor. Ay ile ilgili iddiaları ise diğer uzak görücülerin benzer raporlarına rağmen hükümetin bilgi kısıtlamaları nedeniyle doğrulanması zor konular olarak kalmaktadır. Ancak Jüpiter'deki halka gibi belgelenmiş ve doğrulanmış başarıları onun yeteneklerini savunanlar için güçlü bir argüman oluşturmaktadır. Swan, uzaylıların zaten dünyada olduğuna ve ayın karanlık tarafında aktif olduklarına kesin olarak inanıyordu. Penetration kitabında aydaki uzaylı üssü, uzaylıların telepatik yetenekleri ve hükümetin bu konudaki endişeleri gibi konuları derinlemesine ele alıyordu. Ona göre bu uzaylılar dost canlısı değildi. Ingo Swann uzak görü alanında bir öncüydü ve ABD hükümetiyle olan çalışmaları, bu alandaki araştırmaların ne kadar ileri gidebildiğini göstermesi açısından önemlidir. Jüpiter hakkındaki çarpıcı derecede doğru gözlemleri yeteneklerinin en güçlü kanıtlarından biri olarak duruyor. Ancak Ay'daki uzaylı üsleri, gizemli ajanslar ve UFO karşılaşmaları gibi daha sıradışı iddiaları hem merak uyandırmakta hem de gerçeklikleri tartışılmaya devam etmektedir. Swann'ın hikayesi, bilincin sınırları, dünya dışı yaşam olasılığı ve hükümetin gizli çalışmaları hakkındaki soruları canlı tutmaktadır. 1965 yılında hem Amerika hem Sovyet Rusya ayın karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını almaya başladığında belki de zaten sahiplenilmiş olduğunu fark ettiler. Apollo 11 ekibi Ay'a Amerikan bayrağı dikti. Ancak bunun yanı sıra bir de küçük beyaz bez kese içinde altın zeytin dalı ve üzerinde NASA ile 73 dünya liderinden iyi niyet mesajlarının kazılı olduğu silikondan yapılmış bir disk bıraktı. Boş olan Ay'a neden barış mesajları getirildiğini sorguladığımızda belki de Apollo 11 mürettebatının Ay'a indiklerinde yalnız olmayacakları konusunda uyarıldıklarını düşünebiliriz. Ayın kendi başına da garip olduğu, krater derinliklerinin düzgünlüğü, vurulduğunda saatlerce çınlaması, dünyaya göre çok büyük ve yakın olması, başka hiçbir gezegenin benzer bir ayının olmaması gibi özellikler sıkça dile getirilen konular. Bu görüşleri belirtenler ayın orada olmaması gerektiğini savunuyor. Ayrıca ayın karanlık yüzü yakın yüzünden tamamen farklı, solgun, dev kraterlerle kaplı ve kabuğu 30 mil daha kalın. Hem Amerika hem de Rusya başlangıçta Ay'da askeri üsler kurmayı planlarken 72'de Amerika, 74'te ise Rusya insanlı Ay programlarını aniden sonlandırdı. Bu da Ay'daki daha büyük bir süper güç tarafından zorlanmış olabileceklerine dair bir komplo teorisini gündeme getirdi. Uzun yıllar sonra Ay'a yeniden ilgi duyuluyor ve yeni bir uzay yarışı başlıyor. Çin Ay'ın uzak yüzünden ilk örnekleri aldı. NASA 2026'da Artemis 3 göreviyle insan göndermeyi planlıyor, Hindistan, Rusya, Japonya, Avrupa Uzay Ajansı ve birçok özel şirket Ay görevleri planlıyor. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde oradaki her neyse onu öğreneceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Gelecek bölümde başka bir bilinmeze yelken açmak üzere hoşça kalın.